Teknik bilgisi ve becerisi yüksek olan Cooper, geniş mısır tarlalarında çiftçilik yaparak geçinmektedir. Amacı 2 çocuğuna güvenli bir hayat sunmaktır. Onlarla yaşayan büyük baba Donald çocuklara göz kulak olurken henüz 10 yaşındaki kızı Murph şaşırtıcı bir zekaya sahiptir. Geçmişte bıraktığı bilim insanı kariyerini özleyen Cooper'ın karşısına bir gün beklenmedik bir teklif çıkar ve ailesinin, dahası insanlığın güvenliği için zorlu bir karar alması gerekir. Ve biz de sizlere bu videoda Interstellar filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. 2006 yılında bu filmi yönetmesi için düşünülen Steven Spielberg, senaryoyu yazması için de Jonathan Nolan'ı tutmuş. Steven Spielberg bu film yerine başka projeler seçtiği için 2012 yılında Steven Spielberg'ün ayrılmasından sonra Jonathan Nolan projeyi kardeşi Christopher Nolan'a önermiştir. Filmin prodüksiyon öncesinde teorik fizikçi Kip Thorne uyulmasını istediği 2 ana kural belirlemiş. İlk olarak filmde temel fizik kurallarını ihlal edecek herhangi bir şey bulunmayacak. İkinci olarak ise filmde kullanılacak olan en çılgın teoriler ve spekülasyonların bile dayanağı senaristin yaratıcı zekası değil, bilim olacak. Yönetmen Christopher Nolan da filmin yapım aşamasını etkilemediği sürece bu maddelere onay vermişti. Film çekilirken Kip Thorne'un belirlediği kurallar ve filmin anlatısı arasında herhangi bir uyuşmazlık oluşmadı. Yalnızca Kip Thorne, ışıktan daha hızlı seyahat etme konusunda Christopher Nolan'ı 2 hafta boyunca vazgeçirmeye çalışmış. Kip Thorne'un filme yaptığı katkılarından biri de solucan deliği ve kara delik sahneleri için bir özel efekt ekibiyle birlikte simülasyon hazırlaması oldu. Kip Thorne ekibe bahsi geçenlerle ilgili sayfalarca denklemlerin olduğu bir çalışma sağladı. Özel efekt ekibi de bu denklemlere dayanarak bir CGI simülasyon programı hazırladı. Görsel efekt ekibi ve Kip Thorne ortaklığı ile elde edilen bu görüntüler, yerçekimsel kırılma gibi konuların iç yüzeyine daha detaylı bir bakış atılmasını sağlamıştır. Hans Zimmer ile defalarca çalışan Christopher Nolan, filmin müzikleri için daha önce hiç denemediği bir yöntem dener ve filmin müziklerini bestelemesi için Hans Zimmer'a film hakkında hiçbir bilgi vermeden sadece bir mektup gönderir. Mektupta yeni filmi için kendisiyle çalışmak istediğini ve yapacağı müzikleri bir baba ve çocuğunu düşünerek bestelemesini ister ve Hans Zimmer filmin müziklerini film hakkında hiçbir bilgisi olmadan besteler. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, filmdeki çiftlik sahneleri için bilgisayar efekti kullanmak istememiş ve 500 dönümlük mısır ekmiş. Çekimlerden sonra da mısırları satıp filmin bütçesine katkı sağlamıştır. Devasa toz bulutları sahnesi için bilgisayar tekniği hiç kullanılmamış. Aksine bunlar selülozlu suni tozları havaya doğru uçurmak için büyük fanlar kullanılan bir yerde yaratılmıştır. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, Matthew McConaughey'in 2012 yapımı Matt filmindeki performansını gördükten sonra Matthew McConaughey'e Cooper karakteri için teklif sunulmuş. Interstellar'ın altında yatan astrofizik teorileri üzerine Stephen Hawking ile bilimsel bir iddiaya girdi ve kazandı. Sonucunda ise Hawking, Thorne'e 1 yıllık Penthouse dergisi aboneliği aldı. Brent karakterini canlandıran Anna Tuvey, İzlanda'daki çekimler sırasında buzlu sudaki sahneleri çekerken astronot kıyafetinin açık olması nedeniyle hipotermi geçirmiştir. Filmde önemli bir yer kaplayan insanlığa yardımcı robotlardan Tars'ın sahnelerinin çok önemli bir kısmı canlı aksiyon olarak çekilmiş. Bilgisayardan üretilmemiş sahnelerdir. Bill Irwin'in kendi vücudunu bağlayarak kontrol ettiği bir kukla olarak dizayn edilen robotların sadece Bill Irwin'in göründüğü kısımlar dijital olarak silinmiştir. Filmde uzay gemisinin buzlarla kaplı gezegene iniş yaptığı sıradaki türbülansa neden olan fırtına, Louisiana'da kurulan dev bir fırtına sistemi sayesinde yaratılmış. Yaratılan bu fırtına sırasında set ekibinin bir kısmı burnuna bir IMAX kamerası bağlanmış olan Learjet türünde bir uçakla fırtınanın ortasına girip ses kaydını da gerçekleştirmiştir. Solucan Deliği 1968 yapımı 2001 Bir Uzay Destanı filmine referans olarak Satürn'ün yanına yerleştirilmiş. Çünkü Stanley Kubrick başlangıçta bu filmin bir kısmının Satürn'de geçmesini planlamış. Maalesef o dönemde görsel efekt teknolojisi Satürn'ün halkalarını yapamadığı için onu Jüpiter olarak değiştirmiştir.
Dünyanın içinde bulunduğu kıyametvari durum için 1930'larda Büyük Depresyon döneminde gerçekleşen Dust Bowl faciasından esinlenilmiştir. Filmin başında belgesel olarak gösterilen ve yine filmin en sonunda çiftlik evinin girişinde televizyonlardan gösterilen sahneler Ken Burch'un yönettiği The Dust Bowl isimli belgeselden alınmıştır. Bu sahnelerde yer alan oyuncular birer aktör değil, faciayı gerçekten yaşayan insanlardır. Man karakterini canlandıran Matt Damon'ın filmdeki varlığı uzunca bir süre saklandı. Matt Damon'ın ismine tanıtım çalışmalarına yer verilmezken ünlü oyuncu filmin premierine dahi davet edilmedi. Filmin eleştirisini dünyada ilk kez yayınlayan Variety, oyuncunun rolüyle ilgili tanımlanmamış rol tabiri kullanarak Matt Damon'ın rolünün film vizyona girene kadar saklı kalmasını sağlamıştır. Ekibin Miller'ın bulunduğunu düşündüğü gezegene iniş yapmasının ardından Ranger 1'den inmesi sırasında arka plandaki müzik yavaşlar ve her saniyede bir tik-tak sesi duyulur. Bunun sebebi Gargantua yerçekimi sonucu zamanın genişlemesiyle bu gezegende duyduğumuzun her tik-takın dünyadaki 17 saate denk gelmesidir. Post prodüksiyon tamamlanana kadar Cooper karakterini canlandıran Matthew McConaughey, filmin konusunu eşi Camila Alves McConaughey'e bile açıklamamış. Profesör Brent karakterini canlandıran Michael Caine ve filmin yönetmeni Christopher Nolan, filmden önce Batman Begins, The Prestige, The Dark Knight, Inception ve The Dark Knight Rises isimli film projelerinde beraber çalışmışlardır. Filmdeki robotlar Tars, Kip ve Case'in adları bir anagramdır. Tars, Star kelimesinin anagramı iken Kip ise Kip Thorne'un ilk ismine ithafen yapılmış bir anagramdır. Filmde oynayan oyuncular arasında 6 Oscar kazanan oyuncu vardır. Bunlar Cooper karakterini canlandıran Matthew McConaughey, Brent karakterini canlandıran Anna Hathaway, Profesör Brent karakterini canlandıran Michael Caine, Murph karakterini canlandıran Ellen Burstyn, Tom karakterini canlandıran Casey Affleck ve Man karakterini canlandıran Matt Damon'dır. Bu film 8.5 puanla IMDb'nin listelediği en iyi 250 film içerisinde 27. sıradadır.